Resetleyen hedeflerle ilgili ufak bir problemimiz vardı. Normalde bu tür hedefler daha düşük güçlü PCB'ler için üretildiğinden bizim kullandığımız orta güçte ve yüksek güçte PCB'lerde, özellikle yüksek güçte birkaç atışta, orta güçte PCB'lerde de belli bir kullanım sonrasında resetlenen hedefler eğilmeye, açısını kaybetmeye ve bozulmaya başlıyordu. Daha yüksek güçlü PCB'ler aynı zamanda düşük güçlü PCB'ler için, yani aslında bütün kalibreler ve güçler için tek bir hedef olabilir mi diye düşünüyorduk. Değerli bir arkadaşımız yapmışlar. Yaklaşık 6 kilogram ağırlığında kendini resetleyen sağlam bir hedef. Bütün kalibrelere uyumlu olduğu söyleniyor. En azından ülkemiz için söylüyorum. Bakalım düşük güç, orta güç, yüksek güç, bunlarla atışlar ve solidlerle atışlarda nasıl dayanıklılığı olacak. Çalışma şu şekilde: 4 hedef, en son aşağının vurulması şeklinde. Demonte şeklinde gelen hedefi monte ederek kullanmaya başlıyorsunuz. Yani böyle taşımak zorunda değilsiniz. O da büyük bir avantaj. Nasıl monte ediliyor? Bakalım. İki ayrı ayağımız var. Gördüğünüz gibi 5 milimetre kalınlığında endüstriyel saç. Bu tamam. Şuradaki somunları alın. Pulları düşürmeyin. Düşürürseniz yeni pul takın ya da takmayın. Şuradaki vidalar şu boşluklara gelecek. Şurada görmüş olduğumuz vidalar şuradaki deliklere takılacak ve üst kısım dışta kalacak. Şöyle yapalım. Bak pul. Yani şu üst kısım dışta kalacak. Hemen şu pulu takalım. Evet. Şu hareketi yapabilmesi için. Somunları tekrar takıyoruz. Sıkmıyoruz. Çok sıkarsanız somunları hareketi engeller. Sadece bir nevi yerinde tutmak için hafif derecede bir sabitleyici. Hareketine bakın. Bu yay önemli. Bunu unutmayalım. Şimdi üst hedefimizi takıyoruz. Yine somunları alın. Görünüyor inşallah, değil mi? Ve şu kısımlardan üst taraftaki delikte. Evet. Hop. Şurası. Yani ana hedef şurada. Bu da buraya gelecek. Birinci somunu buradan takıyoruz. Yine çok sık olmayacak şekilde, sadece yerinde durmasını sağlayacak şekilde. İkinci somunu takarken şu görmüş olduğunuz yayı geçiriyoruz. Ve öyle takıyoruz. Evet. Böylece bakın. Burayı iyi ayarlamak lazım. Gördünüz mü? Somunu fazla sıkarsanız, ayarlamazsanız böyle. Böylece şeklinde. Şöyle bir tekrar tam göstereyim size. Hedefin önden görünüşü bu. Yandan şu gördüğünüz gibi hareketi rahat olacak. Burası çok sık olmayacak. Şu kısmın vidası üstte, şu ortası alyanlı, şu aşağısı da burada hareket edecek. Şöyle.
yaylı sistem. Şurada gördüğünüz şu somunları çok sıkıştırmadan eşit şekilde yapmaya çalışın. Şu hedefler. Daha sonra hadi bakalım bir atışlarına başlayalım. Bu kez başlangıç testi için geldiğimde sadece tek kamera getirdim. Hedef kamerası ayrı yok. 35 metreye kendini resetleyen hedefimi koydum. Niksan Ozark TS 5.5 mm ve T-Eagle 6.24 50 ile ilk atışlarımı yaptım. Şimdi tekrar sizler için bir tur daha atalım. 35 metrede hiç sıkıntı yok gibi. Sonrasında devamına bakarız yine. Hemen şuradan size hedef alayım. Atıcıyı görmeyin bu sefer. Ne yapalım? Bu sefer de böyle olsun. Şurası. Evet. Hiç olmazsa hedef net olarak görünecek. 35 metreden Ozark TS ile atışlarıma başlıyorum. Bakalım. Kesmeden vermeye çalışacağım. Seri yapmaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Metrede bence sorun yok gibi. Hemen mesafeyi geri göstereyim. Şimdi 50 metreye çekeyim, bir de orada deneyeyim. Bu sefer sadece hedef görüyorsunuz. 35 metrede denedik. Bir de 50 metrede atışı yapalım. PCB'yi tekrar 250 bara doldurdum. 18.13 grain. Çıkış hızlarını zaten ana inceleme videosundan biliyorsunuz. Orta güçteki PCB ile 50 metrede metal hedef ne olacak bakalım. Hemen gösteriyorum. Evet, bu seferki çekimler böyle olsun. Ne yapalım? Her sefer 50 tane kamerayla uğraşıyorum. Bir de onları birleştirmekle uğraşıyorum. Evet. 50 metre Niksan Ozark TS 5.5 mm. Bakalım kaç dot düşecek, ona da bir bakayım. Yarım. Güzel oldu. Efendim, belli bir hızın altına düştüğünde çevirmekte zorlanıyor. İkincisi, hedefin ortasına vurduğunuzda darbeyi orta kısım aldığı için dönmesi biraz daha zor oluyor. Ama 50 metreden de Ozark TS ile tıkır tıkır hallettik. Gelin, bu kameranın zoom'u yetmez ama bir de 70 metreyi deneyelim. Son olarak da 72 metrede bir deneyelim. Bakalım orada da orta güç metal hedefi çevirmeyi yetecek mi? Dediğim gibi hedefin ortasından vurursanız darbeyi emeceği için sallanma biraz aşağı olacak, az olacak. Alt tarafından vurursanız dönmesi daha kolay olur. Ona göre ayarlamaya çalışacağım. Güçlü PCB'de çok sorun olmaz zannetmiyorum da orta güçte ve düşük güçte ona göre atış yapmamız lazım. Hedefi bu bulayım sizin için. Neredesin hedef? Hedef neredesin? Aha, buradasın. Evet, 75 metre. Pardon, özür diliyorum. 72 metre. 72 metrede bakalım ne olacak.
Şimdi 50'de yarım dottu. 72'de muhtemelen şöyle olacak. Bir deneyelim. Oo, daha fazlaymış. Böyle yapalım. 3. Biraz değişti. Çevirttirdim be. Ha, az kaldıydı bu da. Bu da bir challenge, bir yarış. Yani metal hedefi vuruyoruz da çevirttirebilecek şekilde vurabilmek. Bak, bu da bir değişik bir yarışma şekli olsun. Ha! Geri döndürdük. Deneyelim tekrar. Diğerlerinden devam edeyim yine bir. Oo. Evet. Ya. Çözdüm olayı, çözdüm. Ama bunu ıskaladık. Ne yapıyorsunuz Alparslan Bey? Bir şarjör daha var. Bir daha atayım mı? Bir daha atayım mı? Atayım. Hayır bebeğim. Ne böyle? Tekrar bir daha deneyelim. Hadi bakalım. Ya. Bunu çevirttiremedim yahu. Sonunda. Ha. Hafifçe topraktaki meyilden doğru sola doğru kaymış durumda. Mesafeyi göstereyim. Şimdilik bitirelim. Orta güçteki bir PCP'de 72 metrede metal hedefin dans etmesi. Yeni elime ulaşmış olan Nixon Ozark W ahşap olan modeli 4,5 mm. Mesafe 25-26 metre civarında. Çıkış hızlarında ayrıyeten bakacağız. Bunun ayrıntılı testini sonra yapacağım. Bu sefer etiketini kestim. Çünkü testlerine başlamış oldum.
Bakalım 4,5 milimetre PCP'miz hedefin çevirmesine nasıl yardımcı olacak? Gördüğünüz gibi orta civarına vurduğumuzda hedef hareket ediyor. Vurduğunuzu görüyorsunuz. Sadece dönmesi biraz zor oluyor. milimetre PCP var. Bununla atış yapsam döner mi diye endişeniz kalmamış oluyor. 4,5 milimetre PCP ile 50 metreden bu ağır hedefi çevirebilir miyiz? Bakalım, görelim. Neredeyse. İşte bu. metre. ...5,5 milimetre PCP'ye geçelim. Rex Max Tron Gen 1. 5,5 ve Rex Max'te elimde olan tek ürün. Bir tane de 6.35'i var. Onu da kendim bütçemde almış idim. Tron Gen 1 ile devam edelim. Testini yaptığım ilk günden beri envanterimden eksik etmediğim, keyifle de kullandığım PCP'lerden bir tanesi. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Test için gelen PCP'lerin hemen hemen tamamı aynı şekilde envanterimde duruyor. Hiçbirini satmadım. Rex Max Tron Gen 1 5,5 milimetre 50 metre. Biraz önceki atışlarımda vidaların bir kısmı gevşemiş. Onları düzeltince düzeldi. Sola yanaşmış, sola yatırmışım hedefi.
Kamera 2 kayıt. Maşallah çocuğum, maşallah. Oh. Vallahi gözlüğü de mahvettik. Çizdirdim gözlüğü ya. Gözlükten olduk. Herkül Bully 5,5 milimetre, en güçlü fabrika çıkışı yerli PCB'lerden. Üzerinde herhangi bir modifikasyon, düzenleme vesaire yok. Maksimum güçte atışlar yapıyoruz. Bunda biraz daha sık tabii ki hava doldurmamız gerekecek. Maksadımız hedef dayanıyor mu onu görelim. Bu kadar şiddetli olunca evet, düzenini tam tutturunca seri bir şekilde bir şarjör daha. O kadar güçlü ki vurduğu zaman hafif bir oynama yapıyor. Hatta hedefte hafif, bu kadar ağır hedefte bile değişiklik yapabiliyor. Bir de 50 metrede deneyeceğim. Hedefin neresinden vurduğunuz önemli. Ve atışlarımız biter. Arada bir iki yağmur damlası da attı. İnşallah kameralara zarar gelmez. Mesafeyi göstereyim. Ve sıra geldi 6.35'e. Big Max X JSB 33.95 25 metre. Bakalım hedef eğilecek mi? Bully ile attık gerçi ama. Bir de bununla deneyelim.
dönmeyeceğim. Dönsem de yerimde kalmayacağım diyor. Çok şiddetli vuruyor. Zayıf. Orta güçteki PCP'lerin aksine bunda hedefin ortasına alırsak daha rahat oluyor. Diğer türlü alt tarafa vurduğunda darbe o kadar yüksek ki geri sekiyor. Aynen öyle. Güçlü PCP'de de hedefin ortasına nişan alıyor. Wow. İbrahim Arıcan arkadaşımın yapmış olduğu tekli yükleme aparatıyla atışlar yapıyorum. Her tarafı sarstı. Bakalım bu testten hedef sağ çıkabilecek mi? Evet, resmen darbenin etkisiyle geri sekiyor. Üstüne çıkabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Bakalım 46 grain solidle Big Max X 220 bardan başlıyoruz. Huhuhu. Yerinde durma ihtimali yok ama buradaki amacımız hedefin sağlamlığını test etmek. Hedef hafiften dönmeye başladı bile. Bakalım ne kadar sağlam. Yerinde de durabiliyormuş. Hedefine. O da dönmüş zaten. Vidalar atışlarla gevşeyebilir. Onları sıkıştırabilirsiniz. Mühim olan hedeflerde bir yamulma, eğilme olup olmaması. Big Max X 50 metre. CSB 3395. Metrede de gücünden pek bir şey kaybetmiyor.
hedefi yine de çeviriyor. Üstüne çıktım hedefin, yine çeviriyor. Birazcık düşme yaptı. 200 bar üstü ile 200 bar altında vuruş noktası değişiyor. Böyle. İkinciyi de durdurdum. Diğerlerini de deneyeceğim. Neden böyle yapıyorum bilmiyorum. Sanırım bu kadar yeterli. 50 metredeki atışlarda bu şekilde mesafeyi gösteriyorum. Atışlarımdan sonra hedefi bir inceleyelim. Kasada herhangi bir bozulma görünmüyor zaten. Dediğim gibi civata kısımlarında şuradaki gibi veya şu uçtaki gibi ufak gevşemeler olabilir. Onları sıkıştırmak gerekiyor. Göründüğü kadarıyla herhangi bir eğilme, yamulma, formasyon bozukluğu görünmüyor. Düşük güçlü PCP'lerde şu kısımlara vurarak çevirmek daha uygun. Daha yüksek güçlerde bu kısımlara vurarak çevirmek daha uygun. En güçlü PCP'lerde ise vurduğunuz zaman titreşimde geri geliyor. Şuradaki izleri görebilecek misiniz acaba? Evet. Solid izleri. Eğilme, büzülme, çarpılma yok. Değerli arkadaşlar, bir diğer testimizin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kendi kendine resetleyen hedefimiz oldukça fazla atışa maruz kalmasına rağmen şöyle çevirelim. Halen düz, sağlam kullanılmaya devam ediyor. PCP'nizin ya da havalı tüfeğinizin kalibresine göre atış noktasını hafif değiştirerek biraz daha rahat çevirtebilirsiniz. Ama deformasyon olacak diye korkmayın. Ben şuraların üstüne kendim yaklaşık 76 kiloyum. Kendim çıktım. Hiçbir bozulma, eğilme bir şey olmadı. Rahat kullanabilirsiniz. Bu testte beni tercih ettiği için ve çalışmalarıma değer verdiği için Emre arkadaşımıza teşekkürlerimi sunarım. Özellikle bir kişiye daha teşekkür etmem lazım. İbrahim Arıcan arkadaşıma da ayrıyeten buradan teşekkür ediyorum. Benim testlerimin belki hiç görünmeyen sponsorlarından biri odur. PCP'lerimin hiçbir zaman hava değerde olmuyor. Ellerine sağlık İbrahim. Yeni testlerde görüşmek üzere. Objektif, tarafsız, yansız, reklamsız olanı olduğu haliyle sizlere gösteren kanalımızda her zaman beklerim. Sizlerin desteğiyle kanalımız büyüdükçe daha güzel, daha yeni testlerle devam edeceğiz. Yeni ürün olursa yeni ürün, olmazsa aklımıza takılan diğer sorularla devam ederiz. Ama vazgeçmek, pes etmek yok. Sağlıcakla kalın efendim.
Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Beğendiğiniz videoları da paylaşırsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Malum önceki kanalın çalınması olayından sonrasında videolarımız ve yayınlarımız çok fazla öne çıkmıyor. Ancak aranarak bulunuyor şu aralar. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen.